Karlı dağlar karın almış karnımda cananım benim. Kaç gündür de küsülüyüm yarından. Dağlar yaz gelsin, söyle tez gelsin. Hiçbir merhametli kulda yok şu cananım benim. Barıştıra beni de nazlı yarınan. Dağlar yaz gelsin, söyle tez gelsin. Barıştıra beni de nazlı yarınan. Dağlar yaz gelsin, söyle tez gelsin. Dedim yere giden tutmaz dizlerim cananım benim. Ayrıldım da yar yolumu gözlerim. Dağlar yaz gelsin, söyle tez gelsin. Ben Tarık Kara, Sivas Gürün Güneşköy'ünde yaşıyorum. Çiftçilik yapıyorum, çobanlık yapıyorum, türkü söylüyorum. Evliyim, 3 tane çocuğum var elinizden öper. Zaten sizle de daha önce bir belgesel çektiğimiz için çoğu arkadaş görmüştür, tanıyordur. Yani oradan tanımayanlar Gönül Dağı dizisinden tanır. Orada türkü söyledim. TRT belgeselde bir belgeselimiz oldu. Oradan tanıyanlar olur. Sosyal medyadan tanıyanlar olur. Öyle kendi halinde yaşayan, koynunu yayan, güden, dağlarda gezen, türkü söyleyen bir gariban. Tarık Kara. Birçok çekim yaptık. Dediğim gibi dizide, belgeselde, sosyal medyada, ama hani hayatımda bir değişiklik oldu mu? Yok. Ben yine aynı Tarık Kara'yım. Aynı değneğim elimde. Çayım aldığım eşekte, keçem eşekte. Aynı devam ediyorum yani. Hayatımda bir şey değişmedi. Sadece insanlar beni daha çok tanımaya başladı.
Sağ olsunlar, sevdiler, saydılar. İşleri rast gelsin. Türküler söyledim, onu dinlediler. Kimisi efkarlandı, kimisi güldü, eğlendi. Genellikle efkarlı söylüyorum da. Ama olsun yani. Bazısı da eğleniyor. Şimdi şunu da şöyle duldalayayım. Biraz rüzgar var. Arkadaşlara rüzgar fazla gitmesin. Az çok çekim yaptığımız için artık bazı şeyleri biliyor. Yani birçok belgeselde yer aldık. Sizinle de daha önce çektik. Yaz şartları tabii ki yani kış şartlarından kolay. Kolaylığı ne? İşte kar yok, soğuk yok. Koyunlar daha rahat otlayabiliyor. Bizler daha rahat gidip gelebiliyor. Tek zorluğu sadece gece dağda yatması. İşte uykusuz kalıyor. Geceleri dağda kalıp gündüzleri evde gidip istirahatimizi alıyor. Kışın şartları da ne zorluğu? İşte kar, kış. Bizim burası soğuk. Şimdi güneş var ama pek aldatıcı güneş yani. Bizim buranın güneşine pek güven olmaz. Soğuk. Yani bazen oluyor ki geceleri eksi 25-30'u gördüğümüz zamanlar oluyor kış günlerinde. Kar yağdığı zaman koyunları ilk önce yayılacak şekli varsa, yayılacak imkanı varsa koyuyor. Yoksa yemliyor. İlk çektiğimiz zaman işte ben önden gidiyorum. Koyunlar peşimden gelip yollarını açıyor. Sonra da otlu yere geldiği zaman hayvanlar ayaklarıyla, ondan sonra burunlarıyla işte açıp yayılıyor. Karnını doyuruyor bir şekilde. Yani Allah da onu öyle yaratmış. Hayvan içgüdüsel olarak aç kalıyor. Ne yapsın? Mecbur ayaklarıyla deşiyor. Öyle karnını doyurmaya çalışıyor. İşte Yaradan'ın onlara verdiği bir hikmet, bir sır. Yoksa aç kalacak hayvan. Biz de yemlesek maliyetler yüksek oluyor. Mecburen karda, kışta, soğukta uğraşıyor. Çoban hayatı kolay gibi gözükse de aslında zor bir meslek. Tamam, kendi başınasın, özgürsün, kendi işin ama işte gördüğün gibi işte dağda, bayırda, karda, kışta, sıcakta, soğukta her zaman peşinde dolanmak lazım. Yazın işte akşam çıkıp akşamüstü ilkindi vakti çıkarız. Sabahlar eve geliriz. İşte akşam 5-6 gibi çıkarız. Sabah 8-9 gibi eve geliriz. Kışın da tam tersi olur. Sabah 8-9 gibi çıkar, akşam 5-6 gibi eve döneriz. Koyunları yayılmayacak gibi olursa akşam biraz yem veririz. Yayılacak gibi olursa yem vermek. Mesela şu an yem vermiyor. Dişi toklulara yem veriyor. Kuzulara ama koyuna yem vermiyor. Ama İlerleyen zamanlarda havalar böyle soğuk giderse, biraz daha kar yağarsa belki hiç koyurmak, belki de biraz yem verir, öyle yemle destekler, öyle bırakırız yani. Helal ekmek kazanmak zor bir mesele. Gerçekten zor. Ekmeği helal kazanayım diyorsan mecbur zorluklarına da katlanmak zorundasın. Bizim de işimiz bu. Ekmeğimiz bu. Zor da olsa, kolay da olsa yapacak başka işimiz yok. Şu an bundan uğraşıyor. Allah'a çok şükür yani ne yaşadıysak, ne gördüysek, ne aldıysak, ne verdiysek hep bu koyunun, kuzunun üstünden aldık yani. Başka bir gelirimiz yok.
Yediğimiz de bundan, giydiğimiz de bundan. Bu kar yaklaşık 15 günlük falan oldu yağlı. Bu sene biraz sert gitti hava. Kar erken yağdı, çok yağdı, bir anda yağdı. Köye yağan kar da hemen hemen aynı yükseklere yağında. Tabii yükseklere daha çok kar yağıyor. Ama yüksekleri de çok savuruyor. Rüzgar estiği zaman savruntu oluyor, dipileme oluyor. Hep böyle kayalardan falan oyuklara dolduruyor. Koyak derik biz çukurlara. Dolduruyor, oradan geçmek zor oluyor. Yürürken çok zorlanıyor. Bazen boyumuzca kar oluyor. Öyle olunca zorlanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir yolunu buluyor işte. Tabii bunlar da tecrübeyle olan şeyler. Hani bilmeyen bir adamı dağa salsan dağda kalır yani. Tabii ki bu da işte babadan, atadan, dededen gördüğümüz tecrübelerle devam ediyor yani böyle. Bazen yükseklerde kış olur, köyde kış olmaz mesela. Yüksekler rüzgarı daha çok aldığı için. Köyde hava daha iyi olur. Yazın gütmeyi tercih ederim. Yani kışın gütmek zor. Yani soğuk olduğu için, bir de kar yağışı olduğu için daha zor oluyor. İnsana da hayvana da zor oluyor. Yazın tamam belki bizim için biraz zor oluyor ama hayvanlar için daha kolay oluyor. Kışın da kurt tehlikesi var, yazın da kurt tehlikesi. Yani kurt tehlikesi her zaman var. O kısmet ya. Kurdun nasibini Allah veriyor. Yapacak bir şey yok. O da bu işin kuralı, bu işin lezzeti. Kurt gelecek, köpekler kovalayacak, o stresi yaşayacak, koyun korkacak. Yani bu işin cilvesi de bu. Kurt olmazsa koyunculuk da olmaz yani, emin ol. Yani o da rızkını kovalıyor tabii ki. Benden almasa kimden alacak? Mecbur. Karnını doyuracak bir şekilde. Yani bizim kazancımız hep bizim kazancımız değil ki. Hepsini biz yemeyecek ki yani. Yaradan veriyor, tamam. Bizim değil zaten, yaradan vermiş. Kurda da nasip vermiş, kuşa da nasip vermiş.
Seher yeli bizim ele gidersen, nazlı yaradan küstüğümü söyleme, söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsan, 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 o yar beni sorarsan, bağrıma taş bastığımı söyleme, 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 yara söyleme. Deli deliden estiğimi söyleme, yara söyleme. Arlarım baş tutana huzardayım, mahsur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Deli deliden estiğimi söyleme, 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 yara söyleme. Deli deliden estiğimi söyleme, yara söyleme. Belki bir gün çıkar gelir diyorlar, gönül muradını da alır diyorlar, diyorlar. Seven sevdiğini bulur diyorlar, 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 diyorlar. Umudumu kestiğimi söyleme, 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 yara söyleme. Umudumu kestiğimi söyleme, yara söyleme. Karda işte video attığım zaman, türkü mürkü söylediğim zaman çoğu şu yorum yapıyor. Bu hayvanlar bu karda ne buluyor? Ne yiyor diye. Hani bilmedikleri için çok görmüyorum. Hani onlar da üzülüyor, hayvanlar üşüyor diye, ama üşümüyor koyun yani. Yeter ki otu bulsun, karnı doyduktan sonra üşümez kolay kolay. Zaten çok aşırı soğuk olduğu zaman, yayılmama gibi bir ihtimali olduğu zaman da biz koyurmuyoruz. Çünkü bu da bizim ekmeğimiz yani. Bunu da telef etmek gibi bir niyetimiz yok. Bu bizim işimiz. Onu söyler, bir de ya abi soğukta nasıl türkü söylüyorum falan diyen çok oluyor yani. Türkü yürekten söylenir. Yüreğimizde sıcak. Hava soğuk olsa da yüreğimiz her zaman sıcak. Türkülerimiz güzel. Ya can yani böyle insanın içinden geldiği zaman söylüyorum ben genel olarak türküleri. O da daha güzel oluyor. Yani böyle söyleyeyim diye söylediğim zaman zaten güzel olmuyor.
Evet, uzun bir maratondan sonra bir çay içmeyi hak ettik. Yaklaşık bir 7-8 kilometre yol geldik. Bazı yerlerde kar, bazı yerlerde açık, soğuk, rüzgar. Rüzgar bayağı kuvvetli bugün. Bir 20-25 kilometre var herhalde. Çayımızı içek. Koyunlar otlasın. Kendimize bir gelek, biraz dinlenek. Ondan sonra bu sefer de gidiş maratonu var. Olmazsa çay içmezsek gidemek. Biraz da kafam dinlensin. Terledim. Yakacağımız organik, doğal, tezek. Kendi koyunlarımızın üretimi, yerli ve milli. Yerli malı, yurdun malı. Bunu yakacak. Şimdi çayı da üstüne koyacak. Ara çaydanlıkta bir köz çayı içecek. Çoban çayı diyeyim. Daha güzel olur. Teze işte bazı yörelerde kerme derler. Tezek derler. Ne bileyim ters diyen var. Yani en bilindik ismi tezek. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynu vursa, yar sevmem yar üstüne. Aman ey aman ey halım yaman ey. Seni gelin götürem, arpa buğday zaman ey. Daha da işte böyle vakit geçecek. Bir çay içiyor zaten. Bir saat çay içsek ondan sonra koyunları geri eve götür. Türkü söyle, bağır çağır, telefonda konuş, arkadaşlarla konuş. Öyle vaktimiz geçiyor. Ortalama buranın rakımı 2000'in üstündedir. Şu an bulunduğumuz 2200-2300. Şu dağın zirvesi 2700 civarları yanlış bilmiyorsam. Öyle bir şey olması lazım. Yani biz şu an 2300-2400 rakımı çıktık. Geri biraz aşağı indik. Öyle bizim buraya gitgide yükseliyor yani hiç aşağısı yok. Memleket ya işte memleket dedin böyle inişli çıkışlı olacak. Bunun adı da yalangı. Bazı yerlerde sığır kuyruğu derler, calba derler. Biz yalangı derik. Böyle ateş tutuşturmaya iyi olur. He, dizide türkü söyledim. Belgeselde, TRT belgeselde çekim yaptım. Alişan'la programa çıktım. TRT'de bir sabah program vardı. Tarım üzerine orada. Bayağı bir şeyler oldu ya. Ama kan çekiyor. Meslek ille bura diyor işte. İlle Anadolu işte. İlle Sivas'ın dağlarında dolanacaksın diyor. Yoksa kabul etmiyor. İnsanı da iyidir. Sivas merttir. Havası sert insanı mert derler ya. Bu da petrolümüz. Bunu da böyle döküyorum ki işte karda kışta tez yansın diye. Çaya bir zararı olmaz. Yok. Yanıp geçiyor zaten. Bu yanana kadar zaten çay üstüne koymuyor. Eşeğimin adı Samir. Samir valla mazot yakmasa da işte arpayla buğdayla idare ediyor samanla. Bu olmazsa bizim işimiz harap işte. Ne çay içebilirik, ne yemek yiyebilirik. Bazen yokuşlarda biniyor. Bir nevi arkadaş ya. Yük. Hep onun sırtında. Bakmayın yani biz çobanlar. Hep yük bizim sırtımızda gibi konuşsak da eşeklerin sırtında yük. Millet boşuna petrol için birbirini öldürmüyor işte. Bak görüyor musun? Ne kadar büyük kolaylık. Tez alev alıyor işte. Onun için petrol kullanıyor. Mazot iyi oluyor. Daha da ne olacak işte bir Allah, bir ben, bir sürü işte köpek. Hayvanlarla sen başka kimse yok. Yalnızsın. Korkacak bir şey yok. Alıştık artık. Korkunun ecele faydası yok. Belki ilk zamanlar çocukken olur insanda da sonra alışıyor. Normal bir şeymiş gibi dağda yaşamak, tek yaşamak. Hayatın bir parçası. Ya kış olduğu zaman korku yok. Tabii ama ya çok kış olursa zaten dışarı çıkmıyor. Geçenlerde bayağı telef olan hayvanlar oldu. Bizim değil de işte bizim yan köyde olduğu, Kangal'ın bir köyünde olduğu, Karaman'da olduğu, Kayseri'de olduğu bayağı bir yani şöyle bir 1500-2000 koyun telef oldu soğuk. Ben o ilk kışta biraz koyurdum. Öyle 1-2 saat gittim de bizim burada o kadar kış olmaz. Poyraz'dan gelen yer bizim buraya pek esmez bizim dağlara. Daha çok böyle aşağı yel ederiz biz. Kabayel, Lodos. Bizim buralarda çok kış yapar. Benim yerim yakındı. Geri döndüm de işte bazı
meslektaşlar dönememiş. Biraz gafil avlandılar. Bu kadar kış olacağını tahmin etmediler. Çünkü değişik bir şeydi. Her yere aynı anda yağdı. Bir de çok soğuk geldi. Hayvanlar da alışkın değildi. Çobanlar da alışkın değildi. Onun için sıkıntı oldu. Şimdi olsa belki bu hayvanlar eve gitmeye alıştı ya kara kışa. Giderler eve ama o zaman hayvanlar da bilmiyordu. Geçen seneye göre kış bu sene biraz erken yağdı kar. Geçen sene yağıyordu ama hava ılıman gidiyordu, eriyordu. Bu sene o kadar şey yapmadı, erimedi. Kar suyuna, ya kar suyunu pek sevmiyorum ya. Biraz böyle topraktan süzülen su daha iyi olur. Kaynak suyu daha iyi olur. Daha tatlı olur. Kar suyunun çayı böyle biraz bulanık olur. ...10 dakikaya hazır çayımız Allah izin verirse. Ondan sonra karnımızı doyuracak. Geri dönüş. Köpeklerime güveniyorum canım. Köpeklerim iyi. Tabii orijinal Kangal köpeklerim. Köpeklerim iyi. Dişi köpek zaten. Koyundan ayrılmıyorlar. Ya işte iyi kötü haber etseler yeter. Ben de kaçarım, bağırırım. İşte üçümüz bir kurdu kovalar. Üçümüz bir gidersek bir kurdu herhalde baş ederik gibime geliyor. Sivas'ta olmak böyle bir şey. Hayalim aldandım, boşuna yandım. Seninle lebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Seninle lebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Çayımız kaynadı. Çayımızı atak bakalım. Hele bismillah. Benim elim ölçüdür ha. Bir de buna şimdi takla attırdım mı? Başta biber közlersek bizden iyisi yok. Ha, bunda da bir başka oluyor.
Yumurtalarımız öyle pürüzsüz ve tertemiz. İşte köy yumurtası diyeceğim ama köy yumurtası değil. Bizim tavuklar bu ara bize küskün. Mecburen çiftlik yumurtası yiyor. Bu ara yumurtlamıyorlar. İdare ediyor. Yumurta yumurtadır ya sonuçta. Her şeyimiz de organik olmasın değil mi? İşte çiftliktekiler de kazansın. Onlar da bizim bir nevi meslektaşımız aslında. Biberler pişti, bunları alayım. Yumurtalar da biraz ısınsın, çok soğuk. Yoksa dişlerim sızlıyor. Böyle olunca hem de daha çabuk soyuluyor. Evde hazır olarak getirdiğimiz için yumurtalar falan soğuyor. Böyle ısıtınca daha iyi oluyor. Hem ekmeğe falan duruyorken daha güzel oluyor. Biraz da ekmek ısıtayım. Ekmekler de ısınsın da. Köpekler çay içerken yanıma gelmezler. Gelse kızarım. Çünkü çay içerken onların boyuna bakması lazım. Zaten çay içtikten sonra ben de bakıyorum. Paranın en güzel yanı zaten bu çayı, ekmeği. Yani bu tadı hiçbir yerde bulamam. Öyle lüks restoranlara da gitsen bunun lezzeti, bunun tadı ayrı. Ya yoruluyor, acıkıyor ondandır. Ya da gerçekten lezzetli, bilmiyorum. Ama gerçekten bilhassa da çay var ya, çok farklı oluyor. Nereye gitsem bu çayı arıyorum yani. Öyle her yerde çay içemem. Oh, mis gibi vallahi. Şu an hava gayet iyi yani. Bu mevsimde burada daha iyi bir hava bulamam. Zor. Bizim için güzel bir hava. Başkası için soğuk olabilir çünkü alışkın olmak lazım ya. Soğukta alışıyor insan zamanla. Ben de sıcağa pek gelemem mesela. Böyle Akdeniz bölgesine falan gittiğim zaman rahatsız oluyorum yani, duramıyorum. Ya yazın şöyle, gece dağda yatması zor. Kışın da işte soğukta, yağmurda, çamurda uğraşması zor. Ya bir nevi aslında çobanlık işte, her şeyin bir vaktin bir kolaylığı da var. Şimdi akşam eve gidip evimizde yatıyor. Ama yazın da işte ne oluyor? İşte akşam çıkıp sabah eve gidiyor. Gece dağda yatıyor işte. Bunun da işte kışında soğuğu var. Yazında dağda yatması var, sıcağı var. Velhasıl kelam insanoğlu hayatta hiçbir şeyden memnun olmaz. Neyi yapsan hep öbür der. Allah bugünümüzü aratmasın ya, ne olacak işte. Kendi işimiz, kendi aşımız. Ağrısız aşımız, kaygısız başımız. Herhalde laf böyleydi, tam bilmiyorum ama. Bu ekmeği buraya bıraktım, şimdi eşek gelince eşeğe vereceğim ya da köpeklere vereceğim. Onun için ekmeği buraya bıraktım. Eşek de palanı yan çevirmiş. Gideyim onu alayım geleyim. Bundaki işte semer, yük, palan derik biz. Kimisi semer der, biz palan diyor.
Bu da senin hakkın. Hadi bak. Gayrı dönüş vakti yaklaşıyor artık. Günü yarıladık. Çay içtikten sonra akşam oldu sayıyor. Bundan sonra da artık gitme yönünde ilerleyecek. Yavaş yavaş yaya işte otlata mı diye. Biz yaya diyor da biz yayma derik, otlatma demek bizim burada. Öyle yavaş yavaş öyle yumuşak gidecek. 9 gibi çıktık. Akşam 6 gibi falan işte 6 çeyrek işte 6'ya çeyrek kaldı. İşte 6 civarında köyde olmuş oluruz ya. Allah'ın izniyle. Hadi. Gel. Bizim burada zaten öyle pek ağaç falan olmaz. İşte yani böyle çalılar olur, çalgı derik. Bunu önce böyle mesela şuradan keserlerdi, böyle biriktirirlerdi şöyle bir bağlam kadar. Ahır mahır süpürmek için, koyunun altını falan süpürmek için kullanırlardı. Tabii şimdi artık teknoloji gelişti, fırçalar çıktı, sürgüler çıktı. Buna biz çalgı derik, kimisi çalı der. Öyle yani, onda şey olmaz zaten, bizim burada bu olur. Bir de karşılarda ardıç var bak, şu siyah yeşil buranın. Başka da dağda işte alıç olur, kuşburnu olur, bir de dağ armudu olur. Kışın yaşam yok ki meyve versin. Kışın burada hayat duruyor. Ayı yok ya, bizim burada ayı yok da kurt var, tavşan var, tilki var. Başka da öyle bir keklik var. Yazın bıldırcın olur. Kara koyunda melek gelir deniden, dağdaşta deler gelir. Sevdiğinden ayrı düşen oy, gör başına da neler gelir aman. Bazıları diyor ki ya işte et çok pahalı. Size göre ne var? Koyunlar kuzuluyor. Kuzular öyle büyüyor. Siz para kazanıyorsunuz gibi, ama gerçekten gelseler bir gün baksalar ki bu et pahalı mı, ucuz mu? Yani bir gün gelseler, bu zorluğu görseler, derler ki emin olun yani bu et bedavaymış ya. Bu emeğe karşılık bu et, bu hayvanlar bedavaymış derler yani. O dizine kadar, boyuna kadar kara bir gir, bir soğukta, bir dağda kal. Bir elin üşüyerek, bir titreyerek çay iç. Bazen içemediğimiz günler de oluyor yani soğukta. Veyahut da sıcakta mesela gidiyor, uykusuz kaldığımız zamanlar oluyor. Yani dediğim gibi meşakkatli bir iş. Çobanlık, çiftçilik. Yani etin pahalılığından değil. İnan ki emeğimizin karşılığından. Çünkü gerçekten çok emek veriyor. Yani çiftçinin adı emektir ya. Gerçekten emek görmek istiyorsanız çiftçilik yapan, çobanlık yapan insanlara bakmak lazım. Ha, bütün mesleklerde tabii ki emek var, zorluk var, ama bu bedensel olarak çok zor. Hani zihinsel belki o kadar
yorgunluğumuz yoktur. Kafamız dinçtir ama bedensel olarak gerçekten köy hayatı zor. Et pahalı değil, hayat pahalı. Mecburen o da onu kovalıyor. Artık karanlık yavaş yavaş basmaya başladı. Biz de yavaş yavaş gidiyor. Hava da iyice soğumaya başladı. Malum gece ayazı çökmeye başladı. Soğuk. Gidelim bakalım evimize doğru. Haydi. Gurbet ele gam kervanı yürüdü. Dört yanımı keder aldı bürüdü. Hasretlik elinden sinem çürüdü. Yarım imdadıma gel yetiş yetiş oy. Hasretlik elinden sinem çürüdü. Yarım imdadıma gel yetiş yetiş oy. Yine duman aldı dağların başım. Arzuları kana bacı kardeşim. Ekmeğime zehir oldu gözyaşım. Yarım imdadıma gel yetiş yetiş oy. Ekmeğime zehir oldu gözyaşım. Yarım imdadıma gel yetiş yetiş oy. Evet, gördüğünüz gibi sular hep buz tutmuş. Burası zaten Türkiye'nin ya en çok soğuk bölgesi ya da ilk üçe giriyor her zaman bu bölge. Arıyor. Buralar yaza kadar erimez. Soğuk böyle bir şey. Ayaz. Sivas'ın dağlarında bir günlük kış çobanlığını çektik. Hava şartları zordu, imkanlar zordu ama inşallah güzel bir anı olur. Benim için de, izleyenler için de güzel bir şeyler olmuştur. Rüzgar soğuk, belki ses de çıkacak ama onu da eminim ki izleyiciler
havanın çetinliğine bağışlayacaktır. İnşallah güzel bir şeyler olmuştur. Ben güzel olduğuna inanıyorum. Yani en azından bir anı olarak böyle bilinmeyenleri az çok da olsa bir şeyler anlattıysak görmüş olurlar, izlemiş olurlar. Herkese selamlar, saygılar, işleri güçleri rast gelsin. Allah'a emanet olun. Yumuşaklar da geliyor. Bunlar da akşam olunca beni karşılıyorlar. Akşam karanlıkta arkadan kurt murt kapmasın diye. Öyle geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uşaklar, ne ördünüz? Şimdi. Davarın yemi döktünüz mü kuzuların yemi? İyi tamam hadi. Abi nasıl rüzgar var oğlum? Vallahi sıcağı da var ya. Ya Allah. Bu adamlar korktu. Çık. Çık. Bırak şunu. Çık 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 çık. Çık. Çok aşağı. Tamam tamam. Dur orada dur oğlum orada dur. Çık. 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 Seçiyor ki tokluya yem veriyor. Tokluya yem verecek. Kuzuları, tokları seçiyor. Yani bu senenin kuzusu. Orada yem yemiyor. Bunlar gidenler yem yiyecek. Bir günün daha sonuna geldik. Soğudu, rüzgarlıydı ama bugün de akşam ettik şükür, eve geldik. Karanlık bastı. Saat 6.30-7 sularında. Şimdi gidecek evimize, yemeğimizi yiyecek. Koyunlar istirahat edecek sabaha kadar. Biz de sabaha kadar istirahate çekilecek. Kış rutin hayatı bu. Bir günümüz böyle geçiyor işte. Bitti. Kapatıyorum. Olmadı niye iş görüyorsun? O maşallah. Kapıyı ört sen. Türkü demişken hep böyle başkalarının türkülerini söylüyorum da benim kendi söylediğim türküler var. Onlardan da söyleyeyim mi? Tabii lütfen. Sevda bir dağ olmuş ben zirvesinde, gözüm enginlerde, aklımsa sende. Öksüz kalan görpe kuzu sesinde, seni ararım, söyle neredesin? Öksüz kalan görpe kuzu sesinde, seni ararım, söyle neredesin?